Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana yemek yapıyorum. Ana yemeğimi kuru fasulye yapıyorum. Kuru fasulyemi etli videom var, çektim kuzu etiyle. Sucuklu kuru fasulyem var, zeytinyağlı var. Bu kez sizlere köfteli kuru fasulye çekeceğim arkadaşlar. Kuru fasulyemin içine bir tatlı kaşığı tuzla akşamdan ıslattım. Bakın ne kadar güzel büyüdüler. Bu da ıslanmamış hali arkadaşlar. Bu ıslanmış hali. Şimdi ben bunu bir kez daha sudan geçiriyorum. Üzerindeki tuzlu su gidiyor. Kuru fasulyem hazır. Bir fincan zeytinyağı kullanıyorum. Bir büyük kuru soğanımı küçük küçük yemeklik doğradım. Kuru soğanımla zeytinyağımı kavuruyorum. Soğanın bakın arkadaşlar rengi hafif sarardı ama kızartmıyoruz çünkü sağlığa zararlı. 2 diş sarımsağım var. Küçük küçük doğradım. Onları atıyorum. 1 dakika karıştırıyorum. Kendi yapmış olduğum 1 yemek kaşığı ev salçasını ilave ediyorum. Arkadaşlar salçanızı mutlaka güzelce kavurun ki midede yanma yapmasın. Eğer salçanızı kavurmazsanız rengini vermez. Şimdi güzelce rengini vermesi için kavuruyorum. Arkadaşlar benim yapmış olduğum kuru fasulye tarifinde kuru fasulyeyi haşlayıp suyunu atmıyoruz. Kesinlikle. Çünkü kuru fasulyeyi haşlayıp suyunu atarsanız bütün vitaminini çöpe atmış oluyorsunuz. Gaz yapmaması için özel baharatımızı koyuyoruz ve gaz yapmıyor. Kesinlikle bu tarifimi deneyin. Haşlayıp suyunuzu atmış olduğunuz kuru fasulyenin lezzetinin 10 katının fazla lezzeti olacağını lütfen tadarak siz de görün. Çay kaşığı kimyonum var. 1 çay kaşığı karabiberim. 1 çay kaşığı da acı kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Arkadaşlar kimyon kuru fasulyenin gaz yapmasını engeller. Akşamdan ıslatmış olduğumuz kuru fasulyemizi ilave ediyoruz. Kısık ateşte biraz kavuruyoruz. Kuru fasulyelerimizi içine baharatlar, salça ve soğanın geçmesini sağlıyoruz. Bu aşama çok önemli. Çünkü bu aşama lezzet artırıcı aşamasıdır. Bunu mutlaka şöyle şimdi karıştırıp kapağını kapatıp kısık ateşte bu salça ile birlikte kuru fasulyemizi güzelce kavuruyoruz. Şimdi üzerine 1 litre suyumuzu ilave ediyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş demlene demlene kuru fasulyemiz pişecek. Bakınız kaynadıktan sonra ocağımın altını iyice kısık ateşe alıyorum. Ve demlene demlene pişmesine izin veriyorum. Kuru fasulyem kısık ateşte pişerken 500 gram yağsız kıymama, 1 yumurta, 1 kuru soğan, 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 çay kaşığı kimyonum, 1 çay kaşığı da karabiberim var. Daha önceden koyduğum için altta kaldı arkadaşlar. Şimdi yumurta, soğan, bu tüm malzemeyi güzelce yoğuruyorum. Güzelce etimi, soğanımı yedirdim. Köfteli kuru fasulye yapıyoruz. Çocuklar bu tarifi çok beğeniyor. 2 yemek kaşığı yeterli. Galeta unu koyuyoruz. Biraz kıymanın suyunu alsın ki yoğurmamız kolay olsun diye. Onu da güzelce yediriyorum. Şimdi şekil vereceğim. Şöyle arkadaşlar un serpmiş olduğum cam kabımın içerisine şu büyüklükte, fazla büyük almayın. Küçük daha şık oluyor. Şöyle küçük köfteler yapıyoruz arkadaşlar. 1 kapya biberi, 2 tane de yeşil biberi şu şekilde doğruyorum. Çok küçük doğramayın arkadaşlar. İçinde yeşil yeşil olacak. Kaybolmasın. Kapya biberimi de çekirdeklerini çıkardıktan sonra şöyle onu da yani çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Kuru fasulyem bakın çatladı.
Ve bir tane ezdim çatalla. Hamur gibi yumuşacık olmuş. Bakınız. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Köfte yapımına geçiyorum. Birleştireceğim. Unumla birlikte köftelerimi bir unladım arkadaşlar. Fazla ununu atıyorum arkadaşlar üzerindeki. Isıtmış olduğum zeytinyağında kızartıyorum. Siz dilediğiniz yağda kızartabilirsiniz. Çok koyu kızartmayacağım arkadaşlar. Az kızartacağım çünkü lezzetlenmesi için bu yemeği fırına da göndereceğim. Biz lezzetli yemek yapıyoruz arkadaşlar. Özeniyoruz. Bu yemek çok lezzetli oluyor. Köftelerim şöyle yaparak arkadaşlar karıştırdım. Bakınız oldu. Şimdi köftelerimi alıyorum. Çok fazla da koyu renk kızartmayın arkadaşlar. Çünkü fırında da pişecek. Şimdi pişirmiş olduğumuz kuru fasulyemizi cam kabıma alıyorum. Fasulyemin üzerine pişirmiş olduğum, lezzetlendirdiğim köftelerimi ilave ediyorum. Az pişirdim ki şimdi fırında da pişecek. İki renk biberimi karıştırıyorum. Yeşil ve kapya biberini. Bunu pişirirken kuru fasulyede tencereme de pişirmedim. Çünkü içinde kayboluyor arkadaşlar. Şu güzellik olmuyor. Şu güzellik kalması için bu şekilde 1 su bardağı domates ve biber sosum var. Bu yaz ben bir de yarı kapya biber, yarı domatesle hazırlamış olduğum sostan 1 bardak. 1 bardak da içerisine su ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra köftelerimin üzerine her yerine şu şekilde eşit gelecek şekilde lezzetini bir kat daha artırıyorum arkadaşlar. Kapya biber ve domatesle hazırlamış olduğum sosumu bu şekilde şimdi bütün lezzetler birleşmesi için fırına gidiyor. 200 derece alt üst ayarda orta katına pişmeye gidiyor. Fırında bir 15 dakika pişti arkadaşlar. Çıkardım. Şimdi karıştırıyorum ki fasulyelerle birlikte köfteler iyice karışsın. Şimdi köftemi de sizin için iç dokusunu göstermek istiyorum. Buyurun. İç dokusu ne kadar güzel pişti. Kuru fasulye birlikte köftemin lezzeti o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Turşum 21 gün oldu. Kendi probiyetiğini oluşturdu. İçerisinde sadece tuz var arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Fakat yiyorsunuz o kadar güzel ki ekşisi. Lahana kendi ekşisini kendi yapıyor. Doğal yapıyor. Mutlaka deneyiniz. Bu annemin tarifidir. Biz bu turşuyla büyüdük arkadaşlar. Gerçekten bu turşuyu yiyen hasta olmaz. Afiyet olsun.